Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, bugünkü videomuzun konusu damlama sistemleri hakkında olacaktır. Bu konu hakkında çok soru geliyor. Bunlara toptan bir video yapmak istedim. Bu işi yapan, bilen arkadaşlar zaten biliyordur. Ama bilmeyen arkadaşlar ilk defa damlama kuracaklar için bir rehber niteliğinde olacağını düşünüyorum. Şimdi biz öbür tarafta domatesimiz vardı. Şöyle kamerayı çevireyim. Şu tarlanın ucunda arada boşluk var, darı var. Öbür tarafta 50 dönüm domatesi ektik. Burası da Emrullah'ın. Burayı da bugün damlamasını kuruyoruz. Ve Allah nasip ederse yarın buranın dikimini de gerçekleştireceğiz. Buranın hem damlamasını kurarken böyle bir videoda yapmak istedim. Umarım faydalı bir şey olur. Şimdi bilmeyenler için önce bir malzemelerimizi bir tanıyalım. Bu gördüğünüz boru arkadaşlar, dörtlük dediğimiz 110'luk ana hat borusu, ana su borusu. Standart olarak Türkiye'de genelde 110'luk kullanılıyor. Suyu ana taşıma borusu olarak tarlalarda. Ve suyu dağıtmak için sağa sola şurada 110'luktan 75'liğe, yani dörtlükten 2,5'luğa çıkış olan istavroz dediğimiz parça var. Bunun ucuna da şu şekilde yine 75'lik, yani 2,5'luk vanamız mevcut. Burada ise 2,5'luk borumuz var. Bizim borularımız 6 metre. İç Anadolu tarafında 5 metre oluyor ama standart olarak Türkiye geneli boru uzunluğu 6 metredir. 2,5'luk borularımız da bu şekilde sağa sola istediğimiz yere bu istavroz vasıtasıyla başına da vana takarak sağa sola dağıtıyoruz. Daha sonra şuradan borumuz buraya bir ara parça atacağız. Aynı şekilde burada da yine bir 110'luktan 75'liğe istavroz çıkışımız var. Ucunda dörtlü kör tapamız var, su ileri gitmeyeceği için. Eğer ileri gidecek olsaydı yine boru takıp devam edecektik. Ve buraya da yine 2,5'luk borularımızı şu vananın ucuna takıp buraya takacağız. Bu şekilde suyumuzu tarlamıza bölmüş olacağız. Bu tarla 25 dönüm arkadaşlar. Burası için 1, 2, 3, 4 çıkış. Bir çıkış da orada toplam 5 çıkış veriyoruz. Her bir çıkış ortalama 5 dönüm yeri tek yıllıkta rahat bir şekilde sulamakta. Şimdi malzemelerimizi tanıdıktan sonra kullandığımız hortumların uzunluğu ne kadar olmalı, ne kadar mesafeye su basar, bu 75'lik yani 2,5'luk borular üzerinde kaç tane çıkış verebileceğiz, kapasiteler ne kadardır, ortalama olarak size söyleyeceğim. Alt limitleri değil de bizim işimize daha çok yarayacak olan üst limitlerin ne kadar olduğunu bilmek daha önemlidir diye düşünüyorum. Buradan borumuzu sağa ya da sola işte verdiğimiz zaman bu 2,5'luk hat üzerinde şunların her birine biz çıkış diyoruz. Şu hortumlara gidecek. Bunların çıkış sayısı maksimum 60 taneyi geçmeyin arkadaşlar. Yani 50 tane olursa daha iyi olur. Fakat sıkıştınız 60, tarla öyle denk gelir. En fazla bilemediniz 65'e kadar çıkabilirsiniz ama 65 de sağlıklı değil yani. 55-50 bu civarda çok güzel bir şekilde suyu basar ama 70'i kesinlikle görmeyin. Fazla çıkış verdiğiniz zaman bu borunun bir su taşıma kapasitesi var. Suyunuz ne kadar basınçlı olursa olsun bir de bunların bir basınca dayanma gücü var. Bunlar 6 bar, 6 atürlük borular. Daha fazla basınç verirseniz borularınız patlar çünkü. Suyunuz ne kadar çok olursa olsun buraya vereceğiniz maksimum 60 idealdir arkadaşlar. Yani 50 yapsanız daha iyi olur. Ama bazen öyle tarla denk geliyor ki 70'e kadar çıkmanız gerekiyor. O sondaki 4-5 tane 10 tanesi suyu zayıf basıyor. Bu borunun su kapasitesi 25-30 tondur saatte. Ona göre hesaplama yapabilirsiniz. 50 çıkış verdiğiniz zaman da her bir borumuzda ortalama 500-600 litre su kapasitesine sahip olduğu için yaklaşık rakamları bize verecektir. Şimdi gelelim damlamanın uzunluğu ne kadar olmalı.
Bu damlama arkadaşlar tek yıllık. Daha önce çok yıllık damlama kullanıyorduk. Çok yıllık damlamalarım da var. Onlar hakkında da bilgi vereceğim. Tek yıllık 17'lik dediğimiz ve 30 santime delikli. Bizim domatesler de 30 santim mesafeye ekeceğiz. Bizim deliklerimiz de 30 santim ve her bir delikten saatte 1,6 litre su damlatıyor. 30 santimlikte maksimum çıkacağınız mesafe 120 metreyi geçmeyin kesinlikle. Yani ideali de 80 metredir 30 santimlikte. İdeali 80-90 metre iyidir. Bizim bu tarlanın uzunluğu 180 metre. Biz bunu 90 metreye şu şekilde ikiye bölmüş olduk. Yani 180 metre iki çıkış çıkarıyoruz. Bir de bu damlamaların 20 santimlik olanları var, 40 santimlik olanları var. 40 santimlik olanlarda 130-140 metreye kadar çıkabilirsiniz. 20 santimlik olanlarda da 60-70 metreye düşmeniz gerekiyor. Bizimki 30 santimlik delikler 1,6 litre damlatıyor ve biz bunu 90 metre yapıyoruz. Bu şekilde başıyla sonu aşağı yukarı aynı şekilde suyu basıyor. Şimdi eğer bunlar tek yıllık değil de çok yıllık yuvarlak boru olsaydı o zaman ne olacaktı? Çok yıllıkta biz biberde 20 santimlik kullanıyoruz. Onun da 30 santimliği var. Daha önce 2 litrelik her delikten 2 litre basan hortumlar mevcutken son yıllarda talebin az olmasından dolayı herhalde 2 litrelik damlamalar neredeyse bulunmuyor. Standart haline 4 litre gelmiş. 4 litre olduğu için suyu daha fazla akıtıyor ve çapı da 1 milim daha küçük olduğundan dolayı ne yapıyoruz? Onu da 31 metre kesiyoruz. Daha önceleri 40 metre kesiyorduk. 40 metre kestiğimiz zaman çıkışın yani suyu iyi alırken uzun tarafı en sonu suyu az alıyordu. O nedenle 30 metreye düşürdüğümüz zaman standart hale geliyor. Yeni damlama sistemi kuracak olan arkadaşlar için bu şekilde bir özetleme yapabiliriz. Genelde Türkiye'de kullanılan, yani çoğunluk, azınlıktan bahsetmiyorum, çoğunlukta yuvarlak çok yıllık damlamalarda 20 santime delikli ve saatte 4 litre damlatan, tek yıllıklarda ise 30 santime delikli ve 1,6 litre damlatan damlatıcılar kullanılıyor. Bu özelde gittiğimiz zaman çok yıllıklarda mesafeyi 30-35 metre arasında ayarlayacaksınız. Tek yıllıklarda ise 80-90-120'ye kadar çıkabilirsiniz. Ama ideali 80 metredir. Ve 2,5'luk hat üzerinden, şöyle 2,5'luk hat üzerinden 50-60 tane maksimum çıkış verdiğiniz zaman suyunuz homojen bir şekilde dağılacaktır. Bir de şöyle bir durum var. Şuraya geleyim, orada hemen belirteyim çünkü burası örnek, güzel bir örnek teşkil edecek. Şurası biz köten atarken eblek dediğimiz çukur bölge. Bazen tarlanızda 1-2 hat böyle çukur yerler olabilir. O çukur yerlere gelen çıkışlara, şuralara şu anda burada yok ama 16'lık mini vanalar var. Bu çukur hatlara o vanaları takarsanız 3 saat su verecekseniz 1,5 saat 2 saat su verdikten sonra burayı kapatıp eşit bir şekilde su almasını sağlarsınız. Aynı şekilde suyu bastığınız zaman mesela yüksek yerler, şuralar biraz yüksek. Yüksek yerler suyu az alırken çukur yerler zaten fazla suya ihtiyacı olmadığından dolayı aynı suyu verdiğiniz zaman burada su birikmesi olacak ve mahsulünüz bundan etkilenecektir. Sebze için su, sebze için değil sadece, insanlar için, hayvanlar için, doğa için su temel ihtiyaçtır ve istediği zaman, istediği şekilde ne az ne de fazla bir şekilde verilmesi gerekiyor. Bu nedenle tarlanızın damlama sistemini, kurulumunu yaparken eşit bir şekilde her tarafa homojen bir şekilde suyu gitmesini sağlamanız gerekir. Çünkü su çok önemli. Damlama sistemine de geçilmesi gerekir. Açık sistemler artık hem suyu fazla israf ettiğinden dolayı hem de mahsule iyi gelmediğinden dolayı
Bir de malum su kaynakları gitgide azalıyor. Suyu daha tasarruflu kullanmak adına, gübremizi, ilacımızı düzgün bir şekilde vermek adına bu şekilde damlama sistemine herkesin geçmesi daha güzel, daha uygun olacaktır. Bugünkü videomuz bu şekilde olsun. Sanırım kaba olarak hemen bütün bilgileri verdik arkadaşlar. Bu videonun başında da söyledim. Bu işi yapanlar zaten biliyor. Ama bazen bilmeyen arkadaşlar olabilir. İlk defa kuracak olanlar olabilir. Ya da damlamasını atıyorum 100 metre değil de 150 metre çekmek isteyen ya da fuzuli bir şekilde 40 metreye bölüp bu tek yıllıklarda fazladan bu boru kullananlar için bu bilgiler önemli olacaktır diye düşünüyorum. Sezonumuz başladı. Zaten sezon çoktan başlamış da işlerimiz çok yoğundu. Şu dikimleri yaptıktan sonra Allah nasip ederse videolarımız sıklıkla yine gelmeye devam edecektir. Takipte kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Adana'dan hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.